Sait Teknoloji herkese merhabalar. Bugün 2023 model Citroen Eliza aracımızın AdBlue iptalini gerçekleştirdik. Dilerseniz montajı anlatayım size. Aracımız geldiğinde 0 kilometre bloke olarak geldi. İstop edildiğinde marş basmayarak geldi. Emülatörümüz CAN-bus emülatörü taktığımızda normal motor çalışma işlemi gerçekleştirildi ve AdBlue sistemi iptal oldu. Dilerseniz montajı anlatayım. MD1 CS 003 göründüğü üzere 120'lik soket var, 70'lik soket var. Bizim montajımız bu araçta 120'lik soketteki pin 38 ve pin 59 olmadığı için bizim emülatörümüzün bağlantısını pin 70'lik sokete yapıyoruz. Burada hemen size montajı anlatayım. Emülatörümüzün kırmızı kablosunu 120'lik soketteki pin 86'ya bağlıyoruz. Emülatörümüzün kırmızı kablosunu 120'lik soketteki pin 86'ya bağlıyoruz. Emülatörümüzün siyah kablosunu, yani şase kablosunu 70 pinli, yani alttaki 70 pinli soketimizin pin 4'üne bağlıyoruz. Emülatörümüzün kahverengi kablosunu 70'lik pinin pin 33'üne bağlıyoruz. Emülatörümüzün beyaz kablosunu 70'lik pinin pin 49'una bağlıyoruz. Emülatörümüzün yeşil kablosunu 70'lik pinin pin 35'ine bağlıyoruz. Emülatörümüzün sarı kablosunu 70'lik soketin pin 51'ine bağlıyoruz. Burada 120'lik sokette pin 38 ve pin 59 olmadığı için 70'lik sokete bağladık. Eğer ki size doküman gönderdiğimizde desem dokümanımızda 120'lik sokette pin 38 ve pin 59. pinler olduğu zaman emülatörümüzün sarı ve yeşil kablosunu 120'lik sokete bağlayabilirsiniz. Bu aracımızda olmadığı için biz 70'lik sokete bağladık. Dilerseniz şimdi çekilecek soketleri göstereyim. Hemen ön kaputta, hemen altında şu sol tarafta giriş NOx sensörümüz var. Giriş NOx sensörümüzün soketini çekiyoruz. Daha sonra aracımızın şu altta çıkış NOx sensörümüz var. Soketini çekiyoruz. Bu aracımızda PM sensörü yok. Ve daha sonrasında hemen arka tarafta AdBlue deposunun AdBlue deposu hemen şu sol tarafta lastiğin arkasında, arka sol lastiğin arkasında AdBlue deposu var. AdBlue deposunu yani şuradaki vidayı söküp aşağı almanız gerekiyor biraz. Çünkü AdBlue pompa, yani pompa soketine ulaşmanız için hemen pompa soketi de şurada. Şöyle göstereyim. Şuraya şöyle giriyor. Bu araç için çekeceğimiz soketler giriş NOx sensörü, çıkış NOx sensörü ve AdBlue pompa sensörünü çekiyoruz. Dilerseniz şimdi ekrana geçelim. Kontağımızı açıyoruz. Göründüğü gibi ekranımızda herhangi bir hatamız yok. Hemen teyp bölümünden şuradan yol bilgisayarını seçerseniz şöyle göstereyim. Herhangi bir sorun yok yazısını görürsünüz zaten. Dilerseniz şimdi çalıştıralım. Göründüğü üzere herhangi bir hatamız yok. Şimdi size videomun başında bahsettiğim gibi kilometre hatası var demiştim. Bunun sıfırlamasını iki şekilde yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Normal olarak Opel, ilk başta size ikinci seçeneği gösteriyorum. Burada normal ThinkTool diagnostik cihazımızda normal otomatik seçim değil de normal tanıya girerek Opel yapıp herhangi bir versiyonu seçip burada sistem seçin diyor. Sistem seçilime basıyoruz. Burada aracımızın model yılı, yani 2024'ü seçelim biz. Burada Grand Lat'ı seçip aracımızın 2023 olduğunu zaten burada söylüyor. Biz tamam diyoruz. Buradan sistem seçimi diyoruz. Motor beyni. Burada aracımızın beyni MD1 CS 003 olduğu için bunu seçiyoruz. Evet, ekranımız çıktı.
Bu işlemi ilk bu şekilde hata gelirse DTC oku yapıp, şu an göründüğü üzere hatamız yok. Hata kodu silme yaptığınızda hata kodu silme yapmanız lazım. Daha sonra özel özelliklere girip burada yedek parça veya satış sonrası müdahalesi diyor. Satış sonrası müdahalesinden egzoz gazı temizleme devresine yapılan müdahaleler deyip Denox sistemi arıza sıfırlanmasını yaptığınız zaman sorununuz ortadan kalkıyor. Diğer işlemimizi de göstereyim. Ben çıkıyorum. Normal akıllı tanı diyorum. Aracımızı buldu. Evet diyoruz. Buradan ECM'ye girelim. Buradan motor beynimizi tekrar seçiyoruz. MD1CS003. Evet. Girdik. Şimdi DTC'yi okuyalım öncelikle. Göründüğü gibi herhangi bir arızamız yok. Aynı şekilde daha yeni bahsettiğim özelliği burada da kullanabiliyoruz. Buradan özel özellikler dediği zaman yedek parçalardan da yapabilirsiniz. Egzoz gazı temizleme devresine yapılan müdahalelerden. Burada üre enjektörünün değiştirilmesini de yapabilirsiniz. Ya da satış sonrası müdahalesi deyip egzoz gazı temizleme devresine yapılan müdahaleler deyip Denox sistemi arızadan sıfırlanması yaparak da kilometre arızasını, bloke arızasını götürebilirsiniz. Şimdi tekrar hatamıza bakalım. Göründüğü gibi herhangi bir arızamız yok. Ekranımızda herhangi bir arızamız yok. Aracın kendi yol bilgisayarından da kontrol edelim. Burası sadece ön stok kapağı açık. Diğer bir uyarımız var. Onun dışında başka bir uyarımız yok. Aracımızın gaz yemesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Dilerseniz yol testine çıkalım. Yol testinde görüşmek üzere. Evet, şu an test sırasındayız. Göründüğü üzere ekranımızda herhangi bir arızamız yok. Dilerseniz diagnostik cihazımıza da bakalım. Göründüğü gibi herhangi bir arıza yok. Hemen şuradan da göstereyim. Şuradan menü deyip yol bilgisayarında da görebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Site teknolojiyi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.